Herkese merhaba. Venüs, Güneş sistemindeki, Güneş'e en yakın ikinci gezegendir ve Dünya'nın en yakın komşusudur. Tarih boyunca, insanlar, gökyüzündeki parlak objelerden biri olarak Venüs'ü gözlemlemiş ve ona çeşitli anlamlar ve mitolojik hikayeler yüklemiştir. Ayrıca, Venüs'ün modern keşfi, insanlığın Güneş sistemi gezegenlerini daha iyi anlamasına ve gezegenler arası keşiflerin temellerinin atılmasına katkıda bulunmuştur. Venüs gezegeninin ismi, Roma mitolojisindeki aşk ve güzellik tanrıçası Venüs'ten gelir. Antik Roma mitolojisinde aşk, güzellik, tutku, zafer ve bereket tanrıçası olarak bilinirdi. Venüs, Yunan mitolojisindeki Afrodit ile eşdeğerdir. Gezegenin adının seçilmesi, Batı kültüründeki gezegenlerin çoğunun antik tanrı ve tanrıçaların adlarından gelmesi geleneğine dayanır. Venüs, parlaklığı nedeniyle gökyüzünde en kolay görünen gezegenlerden biri olduğu için çeşitli medeniyetlerde ve dillerde farklı adlarla anılmıştır. Güneş sistemindeki diğer gezegenler gibi, Venüs de antik uygarlıklar tarafından gökyüzünde dikkat çeken parlak bir obje olarak biliniyordu. Antik Roma döneminde bu parlak gezegen Venüs ismiyle adlandırılmış ve mitolojik tanrıçanın adıyla özdeşleştirilmiştir. Antik dönemlerde Venüs, sabah ve akşam olmak üzere iki farklı yıldız olarak biliniyordu. Sabah yıldızı olarak tanrıça İştar'a ve akşam yıldızı olarak tanrıça Hesperus'a atıfta bulunuluyordu. Bu nedenle birçok kültürde çeşitli mitolojik hikayelere konu olmuştur. Örneğin, Roma mitolojisinde Venüs, aşk ve güzellik tanrıçası olarak kabul edilirken, Yunan mitolojisinde Afrodit adıyla anılıyordu. Venüs, Dünya'ya en yakın gezegenlerden biri olduğu için, gökyüzünden gözlemlenmesi oldukça kolaydır. Güneş sisteminin iç gezegenleri arasında yer alır ve yüzeyi sıcaklık, yoğun gaz bulutları ve volkanik dağlarla kaplıdır. Ancak, bu gaz bulutları nedeniyle, yüzeyi doğrudan gözlemlemek mümkün değildir. Venüs'ün modern keşfi, teleskopların icadı ile gerçekleşti. Galileo Galilei, 17. yüzyılın başında teleskop kullanarak Venüs'ü keşfetmiştir. Kendi döneminde astronomi alanında devrim yaratan bu keşif, Güneş sisteminin iç gezegenlerini daha iyi anlamaya ve gezegenlerin Dünya benzeri özelliklerini keşfetmeye katkı sağlamıştır. Galileo Galilei, 1609 yılında Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey'in icat ettiği teleskop fikrini duydu. Sonrasında kendi teleskoplarını yapmaya başladı. 1609 yılının Ağustos ayında kendi geliştirdiği teleskopları ile gökyüzünü incelemeye başladı. Teleskopunu geliştiren ve güçlendiren Galileo, gökyüzünde yıldızlar, Jüpiter ve Ay gibi cisimleri daha ayrıntılı olarak gözlemlemeyi başardı. 1610 yılında teleskop kullanarak Venüs'ü gözlemlemeye başladı. Venüs, sabah ve akşam olmak üzere iki farklı yıldız gibi görüldüğünden, Galileo, bu sorunu teleskopuyla incelerken fark etti. Venüs, Dünya'ya göre Güneş etrafında dolandığından, bazı zamanlarda Güneş'in doğuşundan önce görülmekteydi, bazı zamanlarda ise Güneş'in batışından sonra görülmekteydi. Galileo bu değişikliği, teleskop ile gözlemlemesi ve kayıtlarını tutması sayesinde keşfetti. Galileo'nun Venüs'ün evrelerini gözlemlemesi, gezegenin Güneş etrafındaki yörüngesini ve Güneş merkezli bir sistemde yer aldığını destekleyen veriler sunuyordu. Bu da onun Güneş merkezli sistem fikrini destekleyen bulgular arasındaydı ve Nikolaus Kopernik'in elde ettiği sonuçlarla da uyumlu olarak kabul edildi. Galileo'nun gözlemleri ve elde ettiği sonuçlar, günümüzde bilimsel devrimin bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve modern gökbilimin temellerinin atılmasına büyük katkı sağlar. Venüs'ün ve diğer gezegenlerin gözlemlenmesi ve incelenmesi, gezegenler arası keşiflerin ve modern astronomi biliminin gelişimine önemli bir ivme kazandırdı. Modern astronomi, Venüs'ün sırlarını araştırmak için pek çok çalışma yürütmektedir. Bir astronomi birimi, Dünya'nın Güneş'e olan ortalama uzaklığı olarak kabul edilir. Bir astronomi birimi yaklaşık olarak 149,6 milyon kilometre olarak ölçülür.
Dolayısıyla, Venüs'ün Güneş'e olan ortalama uzaklığı, Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığından biraz daha az olan ortalama 0,72 astronomik birimdir. Ancak, gezegenlerin yörünge çapları, eliptik yörüngeleri nedeniyle bu değerler biraz değişebilir. Bu nedenle, Venüs'ün yaklaşık yörünge çapı, yörüngesinin en yakın ve en uzak noktası arasındaki mesafeyi ifade eder ve ortalama yarıçapın 2 katıdır. Bu durumda, Venüs'ün yaklaşık yörünge çapı 1,43 astronomik birimdir. Venüs'ün Dünya'ya olan yakınlığı, onu, gezegenler arası araştırmalar için önemli bir hedef yapmıştır. Uzay ajansları, uzay araçlarını Venüs'e göndererek, atmosferini, yüzeyini ve diğer özelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde incelemiştir. Bu tür keşifler, Venüs hakkında daha fazla bilgi edinmemizi ve Güneş sistemindeki diğer gezegenlerle karşılaştırmalı olarak incelememizi sağlamıştır. Venüs, Güneş etrafındaki yörüngesini oldukça yüksek bir hızla tamamlar. Yani, Venüs'ün Güneş'in etrafındaki hareketi oldukça hızlıdır. Ortalama yörünge hızı yaklaşık 35,02 km/saniye kadardır. Bu hız, Dünya'nın ortalama yörünge hızından biraz daha yüksektir. Venüs'ün kendi etrafındaki dönme hızı, yörüngesi etrafında dönme hızından oldukça farklıdır ve oldukça ilginç bir durumdur. Bir Venüs günü, kendi ekseni etrafında bir tur atmaktan daha uzun sürer. Yani, Venüs'ün bir günü, Güneş çevresinde bir tam tur atmaktan daha kısadır. Venüs gezegeninde bir gün, yaklaşık, ortalama 117 Dünya gününe eşdeğerdir. Bu da demektir ki, Venüs gezegeni, kendi etrafındaki bir turu tamamlamak için, yaklaşık 117 Dünya günü harcamaktadır. Bu özellik, Venüs'ün Güneş çevresinde dönüşüne göre, ters dönmesi anlamına gelir. Yani, Venüs'ün Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken, kendi etrafındaki dönüş yönü tersine dönmüş gibi görünür. Bu durum, retrograd dönüş olarak adlandırılır ve Dünya gibi diğer gezegenlerin çoğunda görülmeyen bir özelliktir. Venüs, Güneş sistemindeki en büyük gezegenlerden biri olmasa da oldukça büyük bir gezegendir. Boyut ve kütle açısından Dünya'ya benzerlikler gösterir. Ancak belirli farklılıklar da bulunur. Çapı yaklaşık 12.100 kilometre kadardır. Bu durum, Dünya'nın çapının yaklaşık %95'i kadar bir değere denk gelir. Yüzey alanı, yaklaşık 460 milyon kilometre kare kadardır. Yani, Dünya'nın yüzey alanının yaklaşık %90'ı kadar bir alana sahiptir. Gezegenin kütlesi, Dünya'nın kütlesinin yaklaşık %82'sine eşdeğerdir. Ortalama yoğunluğu yaklaşık 5,24 gram bölü santimetre küptür. Bu yoğunluk, Dünya'nın yoğunluğuna çok yakın bir değerdir. Venüs'ün boyutları ve kütle özellikleri, gezegenler arasında birçok benzerlik taşımasına rağmen bazı farklılıklar da sergiler. Örneğin, Venüs'ün yoğunluğu Dünya'nınkinden biraz daha düşüktür, bu nedenle Dünya'nın yapısından farklıdır ve iç yapısı hakkında farklı bilgilere sahip olabilir. Ayrıca, Dünya'nın atmosferi, oksijen ve azot gibi gazlarla zenginleşirken, Venüs'ün atmosferi, çoğunlukla karbondioksit ve sıcaklık artışına neden olan diğer gazlarla doludur. Venüs, yüzeyindeki yerçekimi kuvveti açısından Dünya ile benzerlik gösterir. Dünya'nın yerçekimi kuvveti 9,81 metre bölü saniye kare iken, Venüs'ün yerçekimi kuvveti yaklaşık 8,87 metre bölü saniye kare civarındadır. Dünya'nın yerçekimi kuvvetine neredeyse %90 kadar yakındır. Venüs'ün yerçekimi etkisi, gezegenin yüzeyine düşen nesnelerin hızlı bir şekilde düşmelerine neden olur. Dünya'da olduğu gibi, Venüs'te de cisimlerin ağırlığı ve kütleleri arasındaki doğrudan bir ilişki vardır. Ağırlığı, cismin yerçekimi tarafından çekildiği kuvvetle belirlenir ve kütle miktarına bağlıdır. Gezegenin yüzeyine yaklaşık 8,87 metre bölü saniye kare hızla düşen bir nesne, Dünya'daki bir nesneye göre biraz daha hafif hisseder. Bu nedenle, Venüs'ün yerçekimi kuvveti, Dünya'dan daha azdır. Ancak, bu fark insanlar için oldukça fark edilir düzeyde değildir. Venüs'ün yerçekimi, uzay araştırmalarında önemli bir rol oynamıştır.
uzay araçlarının gezegene iniş yaparken veya geçiş yaptığında yerçekimi etkisi dikkate alınmalıdır. Ayrıca, Venüs'ün yerçekimi, gezegenin iç yapısı ve jeolojisi hakkında da bilgi sağlar. Uzay görevleri, Venüs'ün yerçekimi etkisi altında yapılan gözlemler ve ölçümler sayesinde gezegen hakkındaki bilgilerimizi artırmış ve Güneş sistemindeki diğer gezegenlerle karşılaştırmalar yapmamıza yardımcı olmuştur. Venüs, Güneş sistemindeki en yoğun atmosfere sahip gezegenlerden biridir. Atmosferi, büyük ölçüde karbondioksit ve diğer gazların kombinasyonundan oluşur. Yoğun atmosferi, gezegenin sıcaklığını ve basıncını belirleyen ana etkenlerden biridir ve gezegenin yüzey koşullarını şekillendirir. Venüs'ün atmosferi, Dünya'nın atmosferine göre oldukça yoğundur. Atmosferi, Dünya'nın atmosferinin yaklaşık 92 katı kadar yoğundur. Ana bileşeni karbondioksit olan bu yoğun atmosfer, yüzeydeki sıcaklığı artırarak gezegenin sera etkisiyle kaplanmasına neden olur. Sera etkisi, gezegenin yüzeyinden yayılan ısıyı atmosferde tutarak gezegenin ısınmasına yol açar. Venüs'ün atmosferinin yaklaşık %96,5'ini karbondioksit oluşturur. Bu yüksek miktardaki karbondioksit, gezegenin sıcaklığını artıran ve sera etkisine neden olan en önemli bileşendir. Atmosferin diğer önemli bileşeni azottur ve yaklaşık %3,5 oranında bulunur. Dünya'nın atmosferindeki azot oranı %78 iken, Venüs'te oran daha düşüktür. Atmosferde az miktarda diğer gazlar da bulunur, ancak bunlar önemsiz oranlardadır. Su buharı, karbon monoksit, sülfür dioksit ve helyum gibi gazlar, Venüs'ün atmosferinde tespit edilebilir. Venüs'ün yoğun atmosferi, yüzey basıncını da oldukça yüksek hale getirir. Venüs'ün yüzey basıncı, Dünya'nın yüzey basıncından yaklaşık 92 kat daha fazladır. Bu yüksek basınç, gezegenin atmosferik koşullarını ve yüzey şekillerini belirlemekte önemli bir rol oynar. Sera etkisi, gezegenlerin atmosferindeki belirli gazların, güneş ışınlarını geçirirken, yeryüzünden yayılan ısıyı tutarak gezegeni ısıtmak suretiyle, sıcaklık artışına neden olan doğal bir olaydır. Sera etkisi, güneşten gelen kısa dalga uzay ışınlarının atmosferde tutulmasını ve gezegenin ısınmasını sağlayan bir örtü görevi görür. Dünya'nın doğal bir sera etkisi vardır ve bu, gezegenin ortalama sıcaklığını yaşam için uygun düzeyde tutar. Venüs, Güneş sistemindeki en güçlü sera etkisine sahip gezegenlerden biridir. Atmosferi, büyük ölçüde karbondioksit ve yoğun sülfürik asit bulutlarından oluşur. Bu yoğun sera gazları, gezegenin yüzeyindeki sıcaklığı inanılmaz derecede yükselterek, Venüs'ü en sıcak gezegenlerden biri haline getirir. Güneş ışınları Venüs'ün atmosferine ulaştığında, yüzeyine çarparlar ve oradan yansıyan uzun dalga ısı, yeniden atmosfere geri dönemez. Bunun yerine, yoğun karbondioksit ve diğer sera gazları, bu ısıyı tutarak, gezegenin ısınmasına katkı sağlar. Sonuç olarak, Venüs'ün yüzey sıcaklığı oldukça yüksek ve ortalama olarak, yaklaşık 465 santigrat derece kadardır. Venüs gezegeni, atmosferik koşullar açısından oldukça ilginç ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Rüzgarlar ve bulut oluşumları, gezegenin yoğun atmosferi ve yüzey sıcaklığı gibi faktörler tarafından etkilenir. Venüs'ün yavaş dönüş hızı nedeniyle, atmosferindeki rüzgarlar, Dünya'dakilere göre daha yavaş ve sakin görünür. Atmosferin yüksek yoğunluğu ve dönüş hızının yavaşlığı, rüzgarların sınırlı hareketine neden olur. Genellikle Venüs'ün yüzey rüzgarları, saatte sadece birkaç kilometre hızında eser. Ancak, atmosferdeki hava hareketleri, gezegenin belirli bölgelerinde daha hızlı ve yoğun olabilir. Özellikle Venüs'ün üst atmosfer tabakalarında jet akıntıları ve hızlı hava akımları tespit edilmiştir. Bu jet akıntıları, atmosferin farklı katmanları arasındaki sıcaklık ve basınç farklarından kaynaklanır. Venüs'ün atmosferindeki bulut oluşumları, sülfürik asit bulutlarından oluşur. Atmosferdeki yüksek miktarda sülfürik asit, gezegenin sıcak yüzeyinden buharlaşan su buharı ile reaksiyona girerek bulutları oluşturur.
Bu sülfürik asit bulutları, gezegenin üst atmosfer tabakalarında yoğunlaşır ve çeşitli yüksekliklerde bulunabilir. Venüs'ün bulutlarının yoğunluğu ve kalınlığı, gezegenin yüzeyini neredeyse tamamen gizleyecek kadar yoğun olabilir. Bu nedenle, Venüs yüzeyinden gözlemlendiğinde, gezegenin gri renkte ve büyük ölçüde homojen bir görüntüye sahip olduğu görülür. Sülfürik asit bulutları, Venüs'ün sera etkisine katkı sağlar ve gezegenin sıcaklık artışına neden olur. Bu bulutlar, gezegenin sıcaklığını düzenleyen ve yüzeyi etkileyen önemli bir atmosferik öğedir. Venüs, diğer gezegenlerden farklı olarak oldukça büyük ve etkileyici dağlar ve sıra dağlarla dolu bir yüzeye sahiptir. Yüzeyindeki dağlar ve sıra dağlar, gezegenin volkanik aktivitesi ve tektonik hareketler nedeniyle oluşmuştur. Venüs'ün en yüksek dağlarından biri olan Maxwell Montes, gezegenin batı yarısında yer alır. Yüksekliği yaklaşık 11 kilometre kadar olup, Everest Dağı'ndan bile daha yüksektir. Maxwell Montes, gezegenin en yüksek zirvelerine sahiptir ve Venüs'teki diğer dağlardan oldukça farklıdır. Freja Montes Dağları, Maxwell Montes'in yakınında yer alır ve yükseklikleri 4 ila 5 kilometre arasında değişir. Freja Montes, Venüs'ün yüksek dağlarından biridir ve gezegenin yüzeyinin bir bölümünü kaplar. Acna Montes, Venüs'ün batısında yer alan bir dağ sırasıdır. Yükseklikleri yaklaşık 3 ila 4 kilometre arasında değişen dağlar, gezegenin yüzeyinin önemli bir bölümünü oluşturur. Venüs'ün sıra dağlarından biri olan Sif Mons, yüksekliği yaklaşık 2,5 kilometre kadar olan bir volkanik dağdır. Sif Mons'un çevresinde volkanik faaliyetler gözlenmiştir. Dağ Montes, yükseklikleri 2 ila 3 kilometre arasında değişen bir dağ sırasıdır. Bu dağ sırası, Venüs'ün yüzeyinde yaygın olarak bulunur ve geniş bir alanı kaplar. Venüs, diğer gezegenler arasında oldukça etkileyici ve yoğun volkanik aktiviteye sahip bir gezegendir. Volkanik oluşumlar, gezegenin yüzeyinin büyük bir bölümünü kaplamaktadır. Venüs'ün volkanik aktivitesi, gezegenin iç yapısındaki termal enerjinin yüzeye ulaşması sonucu ortaya çıkar. Venüs'ün yüzeyi, büyük volkanik dağlarla kaplıdır. Bu dağlar, lav ve magmanın yüzeye çıkmasıyla oluşmuştur. Mat Mons ve Sapaz Mons gibi volkanik dağlar, yükseklikleri binlerce metre olan büyük volkanik komplekslerdir. Venüs'teki bazaltik lavlar, yüzeyde yaygın olarak görülen volkanik dağların oluşumunu destekler. Venüs'ün yüzeyinde geniş alanlar, düz ve pürüzsüz lav düzlükleri ile kaplıdır. Bu lav düzlükleri, volkanik faaliyetler sonucu lavların yüzeyi kaplamasıyla oluşmuştur. Afrodit Terra gibi büyük lav düzlükleri, gezegenin jeolojik yapısında önemli bir rol oynar. Venüs, kalkan şeklindeki volkanlarla da doludur. Kalkan volkanları, yükseklikleri düşük, ancak geniş tabanlı ve geniş alanları kaplayan volkanik yapılar olarak bilinir. Bu tür volkanlar, yavaş akışlı lavların yüzeye yayılması sonucu oluşur. Venüs'teki kalkan volkanları, gezegenin jeolojik geçmişi ve volkanik aktivitesi hakkında önemli bilgiler sağlar. Venüs'ün yüzeyinde, lav düzlükleri ile kaplı geniş alanlar bulunur. Bu düzlükler, yoğun volkanik aktivitenin bir sonucu olarak oluşmuştur. Guinevere Planite gibi volkanik düzlükler, gezegenin yüzeyinin belirli bölgelerini karakterize eder. Venüs'ün volkanik aktivitesi, gezegenin yüzeyini şekillendiren ve yapısal özelliklerini oluşturan önemli bir süreçtir. Yüksek sıcaklık ve yoğun volkanik faaliyet, gezegenin jeolojik yapısını ve evrimini etkileyen ana faktörlerden biridir. Venüs'teki volkanik oluşumlar, gezegenin jeolojik tarihine dair önemli ipuçları sağlar ve diğer gezegenlerin volkanik aktivitesi ile karşılaştırmalı olarak incelenir. Venüs, yüksek sıcaklık, yoğun atmosfer ve volkanik aktivite ile karakterize edilen bir gezegendir. Yüzeyi, birçok büyük ve çarpıcı kraterle doludur. Ancak, diğer gezegenlerdeki gibi küçük kraterlerin yerine, daha büyük çaplı ve daha az sayıda kraterlerle karşılaşılır. Bu durum, Venüs'ün yoğun atmosferinin, meteorların yüzeye ulaşmasını engellemesi ve atmosfer içinde yok olmasının sonucudur.
Venüs'teki kraterler, genellikle çapraz kraterler olarak adlandırılan büyük kraterlerdir. Bu kraterler, gezegenin yüzeyindeki volkanik patlamalar veya volkanik faaliyetler sonucu oluşur. Maxwell Montes gibi, Venüs'ün en yüksek dağlarının etrafında da büyük çapraz kraterler görülmektedir. Bu kraterler, gezegenin yüzeyinin önemli bir bölümünü kaplar ve birkaç yüz kilometre çapa sahip olabilir. Bunun yanı sıra, Venüs'ün yüzeyi kalkan volkanları adı verilen düşük yükseklikli, geniş tabanlı volkanlarla kaplıdır. Bu tür volkanlar, geniş lav düzlüklerinde kraterlerle sonuçlanan, yavaş akışlı lavların yüzeye yayılmasıyla oluşur. Afrodit Terra gibi, büyük lav düzlüklerinin etrafında da bu tip kalkan volkanları bulunur. Venüs'teki bazı kraterler, oval veya düzgün daire şeklinde olabilir. Bu tür kraterler, meteor çarpmaları veya volkanik aktivite sonucu oluşabilir. Yüzeyin belirli bölgelerinde görülür ve genellikle büyük çapları ve net hatları ile dikkat çeker. Venüs'ün kraterleri, gezegenin jeolojik tarihine ve yüzeyinin oluşum süreçlerine dair önemli bilgiler sağlar. Bu kraterler, gezegenin volkanik aktivitesini ve tektonik hareketlerini anlamak için bilim insanları tarafından incelenir ve gezegenin diğer gezegenlerle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesine yardımcı olur. Venüs'ün yüzeyinin bu büyüleyici ve çeşitli yapısal özellikleri, gezegenin doğasını daha iyi anlamak ve gezegenler arası bilim için önemli bir araştırma alanı sağlar. Venüs, yüzeyinde geniş alanlara yayılan düzlükler ve yarı düzlüklerle karakterize olan gezegenlerden biridir. Bu düzlükler, gezegenin yüzeyinin önemli bir kısmını kaplar ve volkanik aktivite ile ilişkilidir. Venüs'ün yoğun volkanik faaliyeti, lavların yüzeyde yayılması ve düzlüklerin oluşmasına yol açar. Venüs'ün yüzeyinde yaygın olarak bulunan lav düzlükleri, volkanik aktivite sonucu oluşur. Genellikle düz ve pürüzsüz bir yapıya sahiptirler. Bu düzlükler, büyük volkanlar ve kalkan volkanlarından çıkan lavların yüzeyi kaplamasıyla oluşur. Lav düzlükleri, gezegenin jeolojik tarihindeki volkanik faaliyetin kanıtlarını içerir. Venüs'ün en büyük yarı düzlüklerinden biri Afrodit Terra'dır. Büyük ve çeşitli yapıları içerir. Lav düzlüklerinin yanı sıra çeşitli dağlar ve çukurlar da içeren geniş bir alanı kaplar. Star Terra ise Afrodit Terra kadar büyük olmasa da yine Venüs'ün yüzeyinde önemli bir yarı düzlüktür. Dağlar, plato benzeri yapılar ve lav düzlükleri ile karakterizedir. Venüs'ün jeolojik yapısının anlaşılmasına yardımcı olur. Venüs'ün yüzeyinde bir diğer önemli düzlük olan Lakshmi Planum, çeşitli yapılardan oluşan bir lav düzlüğüdür. Düz ve geniş bir yapıya sahip olup, volkanik aktivite ve lav akışları nedeniyle oluşmuştur. Venüs'ün düzlükleri ve yarı düzlükleri, gezegenin yüzeyinin volkanik faaliyette şekillendiğini gösteren önemli jeolojik özelliklerdir. Bu yapılar, gezegenin jeolojik evrimini anlamak ve Venüs'ün volkanik aktivitesini incelemek için bilim insanları tarafından detaylı olarak incelenir. Venüs, yüzeyinde çeşitli rift vadileri ve çatlaklarla karakterize olan gezegenlerden biridir. Rift vadileri, tektonik hareketlerin sonucu olarak yer kabuğunun çekilmesi ve yarılanmasıyla oluşur. Bu yapılar, gezegenin yüzeyinin şekillenmesinde ve jeolojik evriminde önemli bir rol oynar. Ganiki Kasma, Venüs'ün en büyük rift vadilerinden biridir ve yaklaşık 3000 kilometre uzunluğundadır. Oldukça büyük bir çapı olan bu çatlak, Afrodit Terra'nın güneydoğusunda yer alır. Rift vadileri, gezegenin yüzeyinin farklı bölgelerindeki tektonik hareketlerin sonucu olarak oluşmuştur. Bir diğeri olan Diana Kasma, Venüs'ün en derin çatlaklarından biridir ve ortalama 20 kilometre kadar derindir. Ganiki Kasma ile benzer şekilde Afrodit Terra'da bulunur ve gezegenin yüzeyinin farklı bölgelerindeki tektonik hareketler sonucu oluşur. Devana Kasma, gezegenin doğu kesiminde yer alan bir diğer önemli rift vadisidir. Uzunluğu yaklaşık 1,500 kilometre kadardır ve gezegenin jeolojik evrimi hakkında bilgi sağlar. Venüs'teki rift vadileri, gezegenin yüzeyinin tektonik hareketlerle şekillendiğini ve yer kabuğunun zaman içinde çatlayarak
farklı parçalara ayrıldığını gösterir. Bu tektonik aktivite, Venüs'ün jeolojik tarihini anlamak ve gezegenin iç yapısını incelemek için bilim insanları tarafından detaylı olarak incelenir. Rift vadileri, gezegenler arası jeolojik süreçlerin anlaşılmasında önemli bir rol oynar ve diğer gezegenlerde de görülen tektonik hareketlerle karşılaştırılabilir. Bu yapılar, Güneş sisteminin genel jeolojik evrimi ve yerkabuğunun hareketleri hakkında daha geniş bir perspektif sunar. Venüs'teki rift vadileri, gezegenler arası keşifler ve gözlemler yoluyla daha iyi anlaşılması gereken ilginç jeolojik yapılar arasında yer alır. Venüs'ün iç yapısı, gezegenin yüzeyinin altındaki katmanlardan oluşur ve Dünya'nın iç yapısından bazı farklılıklar gösterir. Ancak, Venüs'ün iç yapısı hakkında tam bir bilgiye sahip olmak zorluğa neden olur. Çünkü, gezegenin yoğun atmosferi, doğrudan gözlemler ve araştırmalar için zorluklar yaratır. Yine de, uzay araştırmaları ve simülasyonlarla elde edilen verilere dayanarak, Venüs'ün iç yapısı hakkında bazı tahminler ve modeller mevcuttur. Genel olarak, Venüs'ün iç yapısı 3 ana katmandan oluşur. Venüs'ün kabuğu, gezegenin yüzeyinin altındaki dış katmandır. Kabuğun kalınlığı yaklaşık 20 ila 30 kilometre arasındadır. Kabuk, volkanik aktivite ve tektonik hareketler nedeniyle çeşitli çatlaklar ve rift vadileriyle şekillenmiştir. Venüs'ün manto katmanı, kabuğun altında yer alır ve gezegenin büyük bir bölümünü kaplar. Mantoda, yüksek sıcaklık ve basınç nedeniyle katı ve plastik bir madde karışımı olan mantoyu oluşturan mineraller erimeye yatkındır. Bu durum, gezegenin volkanik faaliyetine ve lav çıkışlarına neden olabilir. Venüs gezegeninin çekirdeği, en iç katmandır ve demir ve nikel gibi yoğun metallerden oluşur. Dünya'nın çekirdeği gibi, Venüs'ün çekirdeğinin de katı bir iç çekirdek ve erimiş bir dış çekirdek olarak iki kısımdan oluştuğu düşünülmektedir. Venüs, Dünya gibi güçlü ve geniş bir manyetik alan yerine oldukça zayıf bir manyetik alanla çevrili bir gezegendir. Hatta bazı gözlemler, Venüs'ün manyetik alanının neredeyse sıfıra yakın olduğunu göstermektedir. Bu durum, gezegenin iç yapısının ve manyetik alanının nasıl oluştuğu konusunda önemli bir gizemi korumaktadır. Manyetosfer, gezegenin atmosferi ve manyetik alanının etkileşimine verilen addır. Dünya'nın manyetosferi, gezegeni Güneş'ten gelen yüksek enerjili parçacıklardan ve rüzgarlardan koruyarak yaşamın oluşmasına ve sürmesine yardımcı olur. Ancak, Venüs'ün manyetosferi zayıf olduğu için, atmosferi, güneş rüzgarlarına ve parçacıklara daha fazla maruz kalır. Dünya'nın manyetik kutupları, coğrafi kutuplara yakın yer alır ve birbirinden oldukça farklıdır. Ancak, Venüs'ün manyetik kutupları tamamen farklı bir yapıya sahiptir. Venüs'ün manyetik kutupları, gezegenin ekseni boyunca değil, yatay yönde yer alır ve coğrafi kutuplardan oldukça uzaktadır. Bu durum, Venüs'ün manyetik alanının ve iç yapısının Dünya'dan farklı olduğunu gösterir. Venüs'ün manyetik alanı ve kutuplarındaki gizemler, gezegenin jeolojik tarihini ve iç yapısını anlamak için önemli bir araştırma alanıdır. Manyetik alanın zayıf olması, Venüs'ün iç yapısının ve çekirdeğinin nasıl oluştuğuna dair soruları beraberinde getirir. Gezegenler arası uzay araştırmaları ve gözlemler, Venüs'ün manyetik alanı ve kutuplarındaki gizemleri çözmeye yönelik, gelecekteki çalışmalar için önemli veriler sağlayacaktır. Venüs'ün sıcaklık dağılımı, gezegenin yoğun atmosferi ve etkili sera etkisi nedeniyle oldukça ilginç ve dramatik bir yapıya sahiptir. Gezegenin yüzey sıcaklığı Dünya'nınkinden çok daha yüksektir. Sıcaklık, gezegenin farklı bölgeleri arasında büyük farklılıklar gösterir. Venüs'ün yüzey sıcaklığı, Güneş sistemindeki diğer gezegenlere kıyasla en yüksek olanıdır. Ortalama yüzey sıcaklığı 465 santigrat derece civarında yüksektir. Bazı bölgelerde ortalama 470 derece ile 500 derece arasında değişebilir. Bu sıcaklık, kurşunun erime noktasını aşan bir sıcaklıktır. İnsanlık için oldukça yüksek bir seviyedir. Venüs'ün yavaş dönüş hızı nedeniyle gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkları Dünya'dan daha azdır.
gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı sadece yaklaşık 5 derece kadardır. Bu durum, gezegenin etkili sera etkisi sayesinde gece sıcaklığının bile oldukça yüksek kalmasına neden olur. Venüs'ün atmosferi, gezegenin yüzey sıcaklığından daha yüksek sıcaklıklarda oluşur. Venüs'ün atmosferi, gezegenin yüzey sıcaklığından daha yüksek sıcaklıklarda oluşur. Gezegenin üst atmosferindeki sıcaklık, yüzey sıcaklığının 100 ila 125 kilometre yükseğinde, yaklaşık 75 ila 100 santigrat derece arasında değişebilir. Bu sıcaklık yükselmesi, atmosferdeki sera gazlarının etkisiyle meydana gelir ve sıcaklığın yukarıya doğru artmasına neden olur. Venüs'ün yüksek sıcaklık dağılımı, gezegenin yoğun atmosferi ve etkili sera etkisi nedeniyle oluşur. Bu durum, Venüs'ü diğer gezegenlerden ayıran önemli bir özelliktir ve gezegenin atmosferinin incelenmesine ve anlaşılmasına yönelik birçok araştırmaya ilham vermiştir. Venüs'ün sıcaklık dağılımı, Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin jeolojik ve atmosferik süreçleri hakkında daha iyi bir anlayış elde etmek için önemli bir referans noktasıdır. Ayrıca, gezegenler arası keşifler ve gözlemler sayesinde Venüs'ün sıcaklık dağılımı ve atmosferinin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve anlaşılması beklenmektedir. Venüs, Güneş sistemindeki en yakın komşu gezegenlerden biri olmasına rağmen, atmosferinin yoğunluğu ve yüzeyinin yüksek sıcaklığı nedeniyle keşfi oldukça zorlu ve zahmetli olmuştur. İnsanlar, Venüs'ü binlerce yıl boyunca gözlemlemiş olsalar da, gerçek keşifler ve ayrıntılı bilgiler, uzay çağının başlamasıyla birlikte, uzay araçlarının ve sondaların Venüs'ü ziyaret etmesiyle başlamıştır. Tarihi kayıtlara göre, Venüs, ilk olarak, M.Ö. 17. yüzyılda, Mezopotamyalı gökbilimciler tarafından çıplak gözle gözlemlenmiştir. Ancak, gezegenin yoğun atmosferi nedeniyle, yüzeyi gözlemlemek zor olduğundan, Venüs hakkında pek fazla bilgi elde edilememiştir. 1960'lı yıllarda ise, Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, Venüs'ü ziyaret etmek amacıyla ilk yörünge araçlarını fırlattılar. Venera ve Mariner serisi araçlar, Venüs'ün yüzeyine ve atmosferine yönelik ilk verileri topladılar. Ancak, yoğun atmosfer ve sıcaklık nedeniyle birçoğu başarısız oldu. Sovyetler Birliği, 1970'ler ve 1980'lerde Venera misyonları ile Venüs'ü keşfetmek için önemli adımlar attı. Venera 7, 1970'te Venüs'ün yüzeyine başarılı bir iniş gerçekleştirerek ilk verileri toplayan uzay aracı oldu. Venera 9, 1975'te Venüs'ün yüzeyinden fotoğraflar çeken ilk uzay aracı oldu. Sovyetler Birliği toplamda 16 Venera misyonu gerçekleştirerek Venüs'ün yüzeyi ve atmosferi hakkında önemli bilgiler elde etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Magellan uzay aracı ise 1990'da Venüs'ü yörüngelemek ve yüzeyini haritalamak için gönderildi. Magellan, radar haritalama teknolojisi sayesinde Venüs'ün yüzeyini ayrıntılı bir şekilde inceledi ve volkanik dağlar, rift vadileri ve lav düzlükleri gibi çeşitli yapılar keşfetti. Japon Uzay Ajansı, 2010 yılında Akatsuki sondasını Venüs'e fırlattı. Ancak planlanan yörüngeye giriş başarısız oldu ve Akatsuki, gezegenin yörüngesini kaçırdı. Daha sonra, 2015 yılında başarılı bir düzeltme manevrası yapılarak gezegenin yörüngesine girildi. Akatsuki, Venüs'ün atmosferini ve süper hızlı rüzgarları incelemek için çalışmalarına devam etmektedir. Venüs'te yaşam olma ihtimali oldukça düşüktür. Çünkü gezegenin yüzey koşulları, yaşamın gelişmesi için aşırı zorlu ve uygun olmayan bir ortam oluşturur. Venüs'ün oluşumu, Güneş sisteminin genel oluşum sürecinin bir parçasıdır. Bilim insanlarına göre, Güneş sisteminin oluşumu, yaklaşık 4,6 milyar yıl önce, devasa bir moleküler bulutun kendi etkileşimleri ve çöküşleri sonucunda gerçekleşti. Bu süreç, bir dizi aşamadan geçti ve sonunda Güneş ve çevresindeki gezegenleri oluşturdu. Güneş sisteminin oluşumu, devasa bir moleküler bulutun çöküşüyle başladı. Bu moleküler bulut, gaz ve tozdan oluşuyordu ve çevredeki yıldız patlamaları veya kozmik olaylar gibi faktörlerle bağlantılıydı.
moleküler bulut çökerken, açısal momentum koruma etkisi nedeniyle dönme hareketi kazandı. Bu çöken bulutun, dönerek bir disk şeklinde düzleşmesine neden oldu. Bu dönen disk, gezegenlerin, uyduların ve diğer gök cisimlerinin oluşumuna yol açacak olan protoplanetary disk adı verilen yapıyı oluşturdu. Çökme sırasında, merkezde yoğunlaşan madde, bir protostar olarak adlandırılan sıcak ve yoğun bir çekirdeği oluşturdu. Bu protostar, zamanla hidrojen füzyon reaksiyonlarını başlattı ve Güneş gibi yıldızlardan biri olarak parlamaya başladı. Protoplanetary disk içindeki toz ve gaz, çekim kuvveti nedeniyle küçük parçacıklar halinde birbirine yapışmaya başladı. Bu küçük parçacıklar, zamanla büyüyerek, kilometre boyutlarına ulaşan gezegenimsi cisimler haline geldi. Venüs'ün oluşumu, bu gezegenimsi cisimlerin çarpışması ve birleşmesiyle devam etti. Yavaş yavaş büyüyen bu protovenüs, çekirdek, manto ve kabuk olmak üzere farklı katmanlardan oluşmaya başladı. Protovenüsün iç ısısı, radyoaktif bozunum ve çarpışmalar sonucu artarak içerideki malzemelerin erimesine yol açtı. Bu süreç, kimyasal farklılaşmayı tetikleyerek Venüs'ün iç yapısını oluşturdu ve çekirdek, manto ve kabuğun farklı katmanlardan oluşmasını sağladı. Venüs, oluşum süreci sırasında volkanik aktivite ve dış gazların uzaydan yakalanması sonucu bir atmosfere sahip oldu. Atmosferi, bugünkü haliyle kalın bir karbondioksit atmosferine sahip olan yoğun ve sıcak bir gezegen haline getirdi. Bu süreçler, Venüs'ün oluşumunu açıklamak için öne sürülen genel teorilerdir. Ancak, gezegen oluşumu, bugün aktif olarak araştırılan, karmaşık bir konudur. Ve bazı ayrıntılar, bugün bile net değildir. Gezegenlerin oluşumu hakkında, daha fazla bilgi edinmek için, bilim insanları, Güneş sistemi dışındaki diğer yıldız sistemlerini ve uzaydaki toz ve gaz yapılarını incelemeye devam etmektedir. Venüs, yaşam için son derece zorlu koşullar sunan bir gezegendir. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 462 santigrat derece olduğu için su buharı yok olur ve suyun sıvı formu var olamaz. Su olmadan, yaşamın temel bileşeni olan su bazlı organizmaların gelişmesi mümkün değildir. Ayrıca, atmosferindeki kalın bulut tabakaları, güneş ışınlarının gezegenin yüzeyine ulaşmasını ve yüzeyden yayılmasını engeller. Bu durum, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklarını azaltır ve gezegeni daha da ısınmış hale getirir. Atmosferi, büyük ölçüde karbondioksit ve kükürt dioksit gibi sera gazlarını içerir, bu da gezegenin serasına benzer bir etki yaratır ve sıcaklıkları daha da artırır. Bu aşırı sıcaklık ve basınçlar, gezegenin yüzeyini bir cehenneme çevirir ve yaşamın gelişmesi için uygun bir ortam sunmaz. Dolayısıyla, bilim insanları Venüs'te yaşamın olma ihtimalinin çok düşük olduğu sonucuna varmaktadır. Daha fazla bilimsel içerik için, Bilim Peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.